Merhaba, bugün ise 3 motiften oluşan bir çanta anlatımı yapacağım. Elinizde kalan kağıt ipleri ya da diğer ipleri değerlendirebilirsiniz. Buradaki çanta için 145 gram ip kullandım. Eni 31 santim, buradan boyu 31 santim, saptan tabana kadar 47 santim ve sapımız da 40 santim. Videonun içerisinde çantayı nasıl büyütebileceğinizi anlattım. İstediğiniz kıyafetlerle kombinleyeceğiniz çok şık bir çanta oldu. İçini de şöyle göstermek istiyorum. Buradaki artırma bölümlerine çıt çıt takıp çantanızı kapatabilirsiniz. İç kısmı da bu şekilde görünüyor. Saman rengi ve hasır rengi ip kullandım. 145 gram ip kullandım. İki renkten de 100 gram alsanız sonrasında çantanızı büyütebilirsiniz. Baştan sona 3,5 milim tığ kullandım. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Şimdi motif yapımıyla başlayalım. Sonra motifleri sık iğne ile birleştireceğiz. Aradaki artırma kısmımızı öreceğiz. Üzerinden sık iğne geçeceğiz. Sapımızı yapıp dikeceğiz ve çantamızı bitireceğiz. 3 tane parçaya ihtiyacımız var. Ben 2 tanesini hazırladım ve ütülemedim. Ütülenmemiş haliyle bu şekilde. Şekli bozuluyor. Biz bunu ütüleyeceğiz. Ve ütüledikten sonra artık kıvırdığımızda eski halini alacak. Ütülenmiş halini alacak. Kağıt ip ütüyle güzelleşen bir ip. Motif 8 sıradan oluşuyor. 9. sırada da sık iğne geçeceğiz. Oralardan da birbirine birleştireceğiz. 3 tane eş parça öreceğiz. Şimdi üçüncüsünü beraber örüyoruz. 4 zincirle bir tane halka oluşturacağız. İlmek için ipi döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3,5 milimle giriyorum. İpi halkadan geçirdim ve bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Buradaki ilmeğimi sıkılıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Artık üzerine 4 tane zincir çekeceğiz. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Zincirlerimiz V harf şeklinde görünüyor. 1, 2, 3 tane zincir çektik. İpi alıp ilmekten geçirerek 4. zincirimi de çekiyorum. Buraları yeni başlayanlar için yavaş anlatıyorum. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. 4 tane zincir çektikten sonra halka oluşturmak için birinci zincirin içine, yani birinci V harfinin içine girdim. İpi aldım ve ilmekten geçirdim. 4 zincirle bir halka oluşturmuş olduk. Eğer sizin buradaki halkanız, boşluğunuz çok küçük olduysa 5 zincirle de oluşturabilirsiniz. Artık halkayı oluşturduk. Birinci sırayı yapacağız. Birinci sırada arada bir zincirle 3 tane ikili trabzan yapacağız. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Motifimiz kare olduğu için 1, 2, 3, 4 tane grup yapacağız. 4 zincirle halkayı oluşturdum. Başlangıçta 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bütün motifi ikili trabzanlarla öreceğiz. Çektiğimiz bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Tığın başına doladım. Oluşturduğum halkaya girdim. Zincirlerle oluşturduğum halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Baştaki 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına tekrar doladım. Oluşturduğum boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Tığın başına doladım. Boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Boşluğa girdim. 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Tekrar 3. ikili trabzan yapıyorum. Başlarken 3 tane zincir çektik. Onda bir tane ikili trabzan kabul ettik. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir çektik. Tekrar boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptık. Bu işlemi, bu grupları 4'e çıkartacağız. Yine arada bir zincir çekeceğim. Boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım ve boşluğa birinci ikili trabzanı yaptım. İkinci ikili trabzanı yaptım ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanı yaptım. İkinci ikili trabzanı yaptım. Ve üçüncü ikili trabzanı yapacağım. Yani tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte çekeceğim. 1, 2, 3, 4 tane grubumuzu bitirdik. Artık sıra sonuna geldik. Sıra sonunda ne yapıyorum? Bir üst sırada aynı renkle devam edeceğim. Sıra sonunda arada bir zincir çekiyorum. Başta 3 zincir çekmiştim. 3 zincire dokunmuyorum. İkinci trabzanın yani ortadaki trabzanın tepesine geliyorum. Yine orası da V harf şeklinde görünüyor. Tepeye girdim, ipi aldım ve kaydırdım. Bu şekilde birinci sırayı bitirmiş oldum. Kaydırmayla da bir tane tepe elde etmiş oluyoruz. 3 zinciri atlamıştık. Bu oluşturduğumuz tepede 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Yani tüm görünümde eşitlenmiş oldu. O yüzden 3 zinciri atladık. Birinci sıra bitti. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Bir zincirlik boşluklar bizim baştan sona köşe boşluklarımız olacak. Kaç sıra örersek örelim hep aynı işlemi yapacağız. Bu sırada da yine bir zincirlik boşluklara çalışacağız. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Sonra bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Bu sırada komple köşe örüyoruz. Bir zincirlik boşluklara çalışacağımız için öncelikle 3. trabzanın tepesinden ipimi kaydırdım. Boşluğa geldim ve ipimi kaydırdım. İkinci sıra için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bunu da bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere geldim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Ve aynı yere geldim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. 3 zincirden sonra boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Toplam 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Bir zincirlik boşluklarına yapacaktık. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacaktık. 3 tane trabzanı yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamlamış oluyorum. Köşeyi tamamladıktan sonra bir diğer boşluğa geçiyorum. Arada zincir çekmiyorum. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. İkinci sırada köşeleri örüyoruz. Dört boşluğa da yapacağımız işlem aynı. 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan. Bu boşluğu tamamladık. Bir diğer boşluğa geçiyoruz. Arada zincir çekmiyorum. Tığın başına doladım ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son boşluğa geldik. Son boşluğa da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapalım. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her seferinde de elimle düzleştiriyorum. İkinci sırayı bitirdik ve sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda artık bir üst sırada ip değiştireceğim için ipimi koparacağım. Başlarken 3 zincirle başlamıştık. 3 zinciri geçiyorum. İkinci trabzanın tepesine ipimi kaydırıyorum. Köşeyi tamamladık. 3 zincir bıraktım. İkinci trabzanın tepesine geldim ve ipimi kaydırdım. Burada bir zincir çekiyorum ve yeteri kadar ipimi bırakıp kesiyorum.
Üçüncü sıraya çıkmadan iplerimizi temizliyoruz. 2,5 milim tığ aldım. Halkanın ortasından kalan ipi bu şekilde birinci sırada örgünün arkasına gizliyorum. Halkanın etrafında gizliyorum. Her sırada temizlersek sonra daha rahat ederiz. Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Burada da bir zincir çekip ipimi koparmıştım. Örgünün arkasına aldım. Burada tekrar bir zincirle buraya sabitliyorum. Sonrasında kullandığımda sökülmesin. Ve ikinci sırada örgünün arkasına gizliyorum. Zaten kağıt ipi tırtıklı bir ip olduğu için birbirini tutuyor. Gizlendiğinde sökülmesi zor. Düzgün şekilde gizledik. Sonra ipimizi kesiyoruz. Ve motifimizi düzeltiyoruz. Şimdi 3. sırayı anlatacağım. Sonrası hep kaç sıra örerseniz örün. İstiyorsanız 4 sıra örün, istiyorsanız 400 sıra örün. Hep aynı şekilde ilerleyecek. Ben yeni başlayanlar için onlar kavrayana kadar motifi anlatacağım. Burada yapacağımız işlem yine bir zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir alt sırada artık arada boşluklarımız oluşacak. Bu şekilde boşluklarımız oluşacak köşelerin arasında. Oralara da 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bunları örgü bilenler için anlatıyorum. Onlar başlayıp 3. sırayı bitirebilirler. Hasır rengi ipe geçtim. Bir zincirde yine bir ilmek oluşturuyorum. İlmeğimi sıkıladım. Örgümüzde ikili trabzanlar kullandığım için tığın başına bir kere doluyorum ve 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz bir zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Buradaki bir zincirlik boşluğa girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde yine 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan örüyorum. Köşeye ne yapacağız? 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. İlmekten kalan ipi de arada gizliyoruz. Birinci ikili trabzanı yaptım. İkinci ikili trabzanı yapıyorum. Ve üçüncü ikili trabzanı yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani köşeyi tamamlamış oluyorum. Buradaki köşeyi bitirince diğer köşeye geçmiştik bir alt sırada ve arada bir tane boşluk oluştu. Oluşan bu boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğa geçerken de arada zincir çekmiyorum. Tığın başına doladım ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir alt sırada oluşan boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığın başına doladım. Köşeyi örüyoruz. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan. Üç tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bir tane kenarı bitirdik. Diğer kenarları da aynı şekilde öreceğiz. Köşeyi yaptık. Arada oluşan boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım ve boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye yine 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifimiz oldukça kolay. Zaten 3. sıradan sonra kendisini tekrar edecek. Sonra hızlı şekilde ilerleyeceğiz ve artık çantamızı oluşturmaya başlayacağız. İki kenarı da aynı şekilde ördük. Diğer iki kenarı da aynı şekilde öreceğiz. Yapacağımız işlem
Burada oluşan boşluğa 3 tane ikili trabzan yapmak, köşeye 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapmak. Ve buradaki son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve sıra sonunda artık bu sırayı bitiriyoruz. Köşeler hariç arada zincir çekmiyoruz. İki kenarı da size anlattığım şekilde örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım ve artık sıra sonunu yapacağım. 3 tane ikili trabzanla başlamıştık. Birincinin tepesine giriyorum. İpimi kaydırıyorum. 3 zincirle başlamış olsaydım ikinci trabzanın tepesine kaydıracaktım. Arada bir zincir çektim ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Üçüncü sıramızda bu şekilde bitirmiş olduk. Yine ipi arkada geziyorum hemen. Örgünün arkasına çekiyorum. Yine burada bir zincirle sabitliyorum. Yoksa ipim sökülür, motifim sökülür. Sonrasında üçüncü sıranın içinde aynı rengin içinde gizliyorum. Sonra dışarıda kalan ipleri kesiyorum. Motifi elimle düzleştiriyorum ve bir üst sıraya çıkıyorum. Bir üst sırada yine rengimizi değiştireceğiz. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Köşelerimiz değişmiyor. Motifte değişen tek şey her bir üst sıraya çıktığımızda bizim yaptığımız üçlü gruplar birer birer artıyor. 3. sırada 1 taneydi, 4. sırada 2 tane, 5'te 3, 6'da 4 gibi. Bir alt sırada 2 tane boşluğumuz oluştu. Oralara da sırasıyla 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturacağım. Tüm kapıları, pencereleri kapattığım için elimde yarı bandı durmuyor. O yüzden çıkardım. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İkili trabzan öreceğim için tığın başına bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz bir zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Köşeye ne yapacağız? 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Birinci ikili trabzanı yaptım. Arada ilmeği de gizliyorum. İkinci ikili trabzanı yaptım. Ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi örerek başlıyoruz. Sonra aradaki üçlü gruplara geçiyoruz. Üçlü gruptan kastım 3 tane ikili trabzan. Bu sırada 2 tane boşluk oluştu. İkisine de 3 tane ikili trabzan yapacağım. Tığın başına doladım. Birinci boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tığın başına doladım. Bir diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada değişen tek şey arada 2 tane grup olması. Sonra köşeye geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifimiz hep aynı şekilde tekrar ediyor ama yeni başlayanlar için sadece bir tane kenarını göstereceğim. Diğer kalan 3 kenarı hızlıca örerek ilerleyeceğiz. Yeni başlayanlar için tekrar etmek istiyorum. Tek fark eden aradaki grupların birer birer artması. Biz 8 sıra öreceğiz. 8. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grubumuz var. Örgü bilenler 8 sırayı yapsınlar. En son artık beraber sık iğne geçmeye başlayalım. Bir kenarı anlattım. Köşeyi yapıyoruz. Aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada 2 tane üçlü grubumuz var. 1 ve 2. Sonra tekrar köşeyi örüyoruz. 2 tane boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve aynı şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda yine ipimizi koparacağız. Buradaki kenara bakarak diğer kenarları aynı şekilde örebilirsiniz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde köşelerden çekerek
Trabzan tepelerini açıyorum ve örgümü düzleştiriyorum. Aralarda 2 tane üçlü grubumuz vardı. İkinci üçlü grubu yaptım ve sıra sonunda yine birinci trabzanın tepesine geliyorum. İpimi kaydırdım ve bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Yine ipi de 3 sırada gösterdiğim gibi gizleyelim ve bir üst sıraya çıkalım. 5. sıradayız. Köşe yapacağız ve arada 3 tane üçlü grubumuzu öreceğiz. Bir kenarı yine size anlatacağım. Kalan 3 kenarı aynı şekilde yapacaksınız. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım. İkisini birlikte tutuyorum. Bir zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi tamamladım. Üçlü grup sayısı birer birer artacaktı. Burada bir tane, burada 2 tane. Bu sırada 1, 2, 3 tane üçlü grup yapmam lazım. Tığın başına doladım. Birinci boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıradaki boşluk sayımız 3. Aradaki bu boşluklara sırasıyla 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye geldim. Bir zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. Oraya da 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kenarı ördük. 4 tane kenarımız var. 4 kenarda birbirine eşit kare olduğu için. Burada ne yapıyorsak diğer taraflarda da aynı işlemi yapıyoruz. Arada 3 tane grup yapmayı unutmuyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ve 6. ve 7. sıraya çıkalım. 6. ve 7. sırada aynı renk ipleri kullanacağız. Sonra 8. sırayı da yapalım. Ve artık sık iğne ile modelimizi bitirelim. Motifimizi bitirelim. Kalan 3 kenarı da aynı buraya bakarak ördük. Ve sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda ne yapıyoruz? Yine birinci trabzanın tepesine kaydırıyoruz. Bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyoruz. Ve ipimizi arkada gizliyoruz. 6. ve 7. sırada aynı renk ip kullanacağız. Yine ipimizi gizleyelim ve 6. sıraya çıkalım. 5. sırayı da bitirdik. Elimizle bu şekilde düzleştiriyoruz. Ve 6. ve 7. sıraya çıkıyoruz. 6. sırada arada 1, 2, 3, 4 tane üçlü grubumuz var. 7. sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü grubumuz var. Örgü bilenler o şekilde ilerleyebilirler. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına doladım. 2 ilmeği birlikte tuttum. Ve köşeden örmeye başlıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki köşeyi örmeye başlarken de ilmeğimizi arada gizliyoruz. Ondan da kurtulmuş oluyoruz. Üç tane ikili trabzan, araya bir zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 tane boşluğum var. Sırasıyla her birine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Birinci boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. İkinci boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü boşluğa 3 tane ikili trabzan.
Ve dördüncü boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 tane boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincirlik boşluğa geliyoruz. Orası bizim köşe boşluğumuz. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane kenarı bitirdikten sonra yine elimle düzleştiriyorum. Buradaki kenara bakarak diğer 3 kenarı da aynı şekilde örüyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda ipimizi kesmeyeceğiz. Yine boşluktan 7. sıraya örmeye devam edeceğiz. 6. sıranın sonuna gelelim ve bir üst sıraya beraber çıkalım. 3 kenarı da aynı şekilde örelim. Arada 4 tane boşluğumuz var. 4 tane üçlü grup yapacağız. Sıra sonuna kadar geldik. Yine birinci trabzanın tepesine kaydırdım. İkinci trabzanın tepesine kaydırdım. Üçüncü trabzanın tepesine kaydırdım ve boşluğa kaydırdım. Çünkü boşluktan örmeye başlayacağız. Bir üst sıra için 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Onda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Yanına 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Arada bir zincir çektim ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 5 tane boşluk var. Sırasıyla köşeye kadar 5 tane üçlü trabzan grubu yapalım. Bir, iki, üç, dört, 5 tane üçlü grup yaptım. Köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kısımları sadece yeni başlayanlar için anlatıyorum. Yoksa 3. sıradan sonra motif kendisini tekrar ediyor. Bir kenarı bitirdik. Diğer 3 kenarı da aynı şekilde örüyoruz. Arada 5 tane üçlü grup yapıyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda ipimizi kesip 8. sıraya çıkacağız. Son sıramızı da yapıp artık sık iğne yapıp 3. motifimize bitireceğiz. Aynı motiften 3 tane hazırlıyoruz. 7. sırayı da bitirelim. Sıra sonundayım. En başta 3 tane zincirle başlamıştık. 3 zinciri atlıyorum. İkinci trabzanın tepesine, ortadaki trabzanın tepesine geldim. Ve ipimi kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. İpimizi gizleyelim, artık son sırayı örelim. Hasır rengiyle son sırayı da örüyoruz. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Yine bir tane kenarı göstereceğim. Diğer tüm kenarları aynı şekilde öreceğiz. Tığın başına bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk köşeyi örerken de oluşturduğumuz ilmeği gizliyoruz. Üç tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 6 tane boşluğumuz var. 6 tane boşluğa da sırasıyla 3 tane ikili trabzan yapalım ve köşeye kadar gelelim. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
Köşeden sonra 6 tane üçlü grubu yaptım. Tekrar köşeyi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer üç kenarı da aynı şekilde örelim ve artık 8. sırayı bitirelim. Sık iğne örmeye başlayalım. Elimizde 3 tane motif olacak. Onları da artık birleştirerek çantamızı oluşturmaya başlayacağız. Motif zor olduğundan değil, sadece yeni başlayanlar kafası karışmadan devam etsin diye 8 sırada da bir kenarı anlattım. 8. sıranın sonuna geldik. Sıra sonunda ilk yaptığım trabzanın tepesine kaydırdım. Bir zincir çektim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum ve ipimi arkada gizliyorum. Artık son sırada sık iğne geçmeye başlayacağız. Ben size ölçü vereceğim. Bu ölçü size uygun değilse siz 9, 10, 11 sıra istediğiniz kadar motifinizi büyütebilirsiniz. İlla ki 8 sıra yapmak zorunda değilsiniz. Ördüğümüz motifi elimle kabaca düzelttim. 8. sırada yaklaşık 22,5 santime ulaşmışım. Ütüleme ile beraber bu genişleyecek, 23 santime ulaşmışım. 23 santim bana yeterli değil, daha büyük bir çanta istiyorum diyorsanız o zaman biz 8. sırada bitirdik, siz 9, 10, 11 sıra örebilirsiniz. Fark eden tek şey köşelerin arasındaki üçlü grup sayısı. 9. sırada 7 tane grup olacak, 10. sırada 8 tane grup olacak gibi. Siz de istediğiniz kadar motifinizi büyütüyorsunuz. Tamam, bu bana yeterli dediğiniz noktada yine ipinizi kesip arkada gizliyorsunuz. Artık sık iğne geçme kısmına başlayacağız. Şimdi sizin de istediğiniz kadar ördüğünüzü kabul ederek artık sık iğne geçmeye başlıyorum. Sık iğne için yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Sık iğne öreceğim için tığın başına dolamıyorum. Herhangi bir zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz. Yine bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne, bir tane zincir, bir tane sık iğne yapacağız. Bir zincir de burada koruyacağız. Bir zincirlik boşluğa girdim. İpimi böyle alıyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Sık iğne için tığın başına dolamıyoruz. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekiyoruz. Birinci sık iğneyi yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Köşeye bir tane sık iğne, bir tane zincir, bir tane sık iğne yaptık ve aşağıdaki trabzanların tepesine sık iğne yaparak devam edeceğiz. Burada yeni başlayanların atlayacağı yer buradaki ilk trabzanın tepesi olur genellikle. O yüzden burayı atlamıyoruz. Burada 3 tane trabzan var. Birincinin tepesine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. İkincinin tepesine girdim. Bir tane sık iğne yaptım ve üçüncünün tepesine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Aşağıda üçlü gruplarımız var. 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Sırasıyla her birinin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne için tığın başına dolamıyoruz. 2 ilmeği birlikte çekiyoruz. Biraz örerek göstereceğim. Sık iğne görüntümüz de bu şekilde. Şimdi köşeye kadar gelelim. Köşeyi beraber yapalım. Yine üç kenarı aynı şekilde öreceğiz. Artık çantayı birleştirmeye geçeceğiz. Köşeye kadar sık iğnelerle geldim. Yine elimle sık iğnelerin tepesini açıyorum. El tüzüyle düzeltiyorum. Köşeye ne yapacağım? Bir tane sık iğne, arada bir zincir ve aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine aşağıdaki ikili trabzanların tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Köşeye bir tane sık iğne, araya bir zincir, bir tane sık iğne yapıyoruz. Unutmamamız gereken yer buradaki trabzanın tepesi. Burayı atlamıyoruz. Yoksa sayılarımız eşit olmaz. Şimdi üç kenarı da aynı şekilde örelim. Düzgün bir bitişle motifimizi bitirelim. Çantamızı oluşturmaya başlayalım. Sık iğne ile bütün motifi dolandım. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki en son trabzanın üzerine de bir tane sık iğne yaptım. Zaten başlarken köşeyi yapmıştık. Burada en son yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Düzgün bir bitiş yapacağız. İpim zaten bu kadar kalmıştı.
Düzgün bitişten kastım sık iğnelerin tepesi de V harfine benziyor. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturacağız. 2 tane kanadı var. Bir tanesi dış yüzünde, güzel yüzünde, bir tanesi arka yüzünde, iç yüzünde. Biz bu tepeyi ve kanatları kullanarak bir tane daha sık iğne tepesi oluşturacağız. Başlarken bir sık iğne ile başlamıştık. Onu atlıyorum. Zincirin tepesine geliyorum. Arada bir zincir çekmiştik. Zincirin tepesine girdim. İpi aldım ve arkaya çekiyorum. Zincirin tepesinden ipi arkaya çektim. Burada da son yaptığım sık iğne var. Arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve arkaya çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş olduk. Oluşturduğumuz bu tepe de atladığımız sık iğnenin tepesi olmuş oldu. Sık iğneyi atlamasam da ben direkt oraya yapsaydım arada bir tane fazladan tepe oluşmuş olacaktı. Buranın sayısıyla buranın sayısı eşit olmayacaktı. O yüzden ilk sık iğnenin tepesini atladık. Zincirle başladık. Şimdi artık ipimi arkada gizliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde motiflerim ütülenmemiş haliyle böyle buruş buruş oluyorlar, kıvrılıyorlar. Ütülediğimde bu hareketi yaptığımda eski haline geldiğini göreceksiniz. Motiflerin tersinden buharlı şekilde yüksek hızda bastıra bastıra ütüledim. 3 motifimiz de şu an ütülü halde. Ütülenmemiş haliyle 22,5 santim kadardı. Ütülenmiş haliyle de 23 santime ulaşmış oldu. Ütülendiği zaman eski haline alıyor demiştim. Yine aynı. Böyle kıvırsam da elimle eski haline getirebiliyorum. Sonrasında çanta haline getirdiğimizde de tekrar ütüleyebiliriz. Şimdi yapacağımız işlem artık birleştirmeye başlayacağız ve ters yüzlerinden birleştireceğiz. Örgümün burası ters yüzü ve bu şekilde katlıyorum. Motifin ters yüzü katlıyorum ve onu da tabana yerleştiriyorum. Buradaki son motifi de ters tarafından katlıyorum. Güzel yüzleri birbirine bakıyor. Onu da bu tarafa koyuyorum. Yerleşimimiz bu şekilde. Şimdi yapacağımız işlem sık iğne ile birleştirmek. Siz istiyorsanız dikerek de birleştirebilirsiniz. Önemli olan birleştirmek. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde birleştirin. Buradan birleştirmeye başlayacağız. Arka taraftan döneceğiz. Tekrar başladığımız yere geleceğiz. Yani ip koparmadan birleştirmiş olacağız. Öncelikle buradaki motifi alıyorum. Bu iki motifi açtım. Buradan birleştirmeye başlayacağız. Buralar bizim ters yüzümüz. Örgünün ters tarafı. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İki motifi bu şekilde aldım. Düz yüzleri birbirine bakıyor. Ters yüzleri dışarı bakıyor. Burada bir zincirlik boşluktan girdim. Bu tarafta da bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapmıştık. Yine bir zincirlik boşluktan giriyorum. İpimi aldım ve yine sık iğne yapıyorum. Sık iğne için tığın üzerindeki iki ilmeği birlikte çekiyoruz. Burada sıkı sıkı örmüyorum ki kasma olmasın. Bir zincirlik boşluklardan girdik, sık iğnemizi yaptık. Sonra bir sonraki sık iğneden girdim. Karşı tarafta da bir sonraki sık iğneden girdim ve sık iğne örüyorum. Artık karşılıklı sık iğnelerin tepesine girerek sık iğne ile birleştiriyoruz. Sık iğne örmeyi zaten son sıradan biliyoruz. Bu tarafta sık iğnenin tepesine girdim. Tüm V harfini aldım. Karşı tarafta tüm V harfini aldım ve sık iğne ile birleştiriyorum. Böyle tutmamın amacı da karşılıklı bu şekilde sık iğnelerin tepesine daha kolay girebilmek. Tüm sayılarımız eşit. Karşılıklı sık iğnelerin tepesine girerek sık iğne yapıyoruz. Bu tarafta V harfini aldım, bu tarafta V harfini aldım ve sık iğne ile birleştiriyorum.
Yeni başlayanlar kendi kontrol etsin lütfen. Bir zincirlik boşluktan karşılıklı sık iğne örmeye başladık. Sonra sırasıyla sık iğnelerin tepesine giriyoruz. Önce bu taraftaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Sonra diğer taraftaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve tığın üzerindeki iki ilmeği birlikte çekerek sık iğne yapıyorum. 3 parçayı da ip koparmadan sık iğnelerle birleştireceğiz. Bu şekilde. Birleşimimiz de böyle görünüyor. Burası örgünün iç tarafında kalacak. Şimdi köşeye kadar sık iğnelerin tepesine alalım. Köşeyi beraber geçelim. Çok sık sıkı yapmıyorum. Zaten tüm sayılarımız eşit. Sıra sonunda sık iğneler birbirine denk gelmeli. Buradaki bir zincirlik boşluklardan örmeye başlamıştık. Sırasıyla sık iğnelerimizi yaptık. En son sık iğneleri de karşılıklı aldık. Bu tarafta bir zincirlik boşluktayım. Bu tarafta da bir zincirlik boşluktayım. Demek ki doğru şekilde ilerlemişim. Burada köşede bir zincirlik boşluğa battım. Bu tarafta bir zincirlik boşluğa battım. İpimi aldım. İki ilmeği birlikte çekerek sık iğne yapıyorum. Tekrar artık sık iğnelerimiz var. Sırasıyla sık iğnelerin tepesine batarak sık iğne yapıyoruz. Karşılıklı sık iğnelerin tepesine aldığımızdan emin oluyoruz. Zaten tüm sayılarımız eşit. Yaptığımız işlemi de şöyle göstermek istiyorum. Buradan örmeye başlamıştık. Şimdi buradan devam ediyoruz. Yukarı doğru birleştiriyoruz. Sonra burayı ekleyeceğiz ve birleştirmeye devam edeceğiz. Tek parça halinde ip koparmadan birleştireceğiz. Burayı birleştirdik. Burayı da sıra sonuna kadar birleştirelim ve diğer motive geçelim. Zaten birleştirmemiz aynı. Sürekli aynı şeyleri anlatarak da sizi sıkmak istemiyorum. Hızlı hızlı ilerleyelim. Buradan örmeye başlamıştık. Döndük. Diğer tarafı da birleştirdik. Yine sıra sonunda bir zincirlik boşluklara kadar geldik. Köşede bir tane sık iğne, bir zincir, bir tane sık iğne yapmıştık. Köşedeki karşılıklı bir sık iğneleri de aldım. Bir zincirlik boşluklara geldim. İki motifi birleştirdik. Bir tane motifimiz kaldı. Yine buradaki iki kenardan birleştirmeye başlıyoruz. Yukarıdan aşağı birleştirmeye başlıyoruz. Sonra arka tarafı döndürüyoruz. Ve buraya kadar, başladığımız yere kadar geliyoruz. Yine başlangıcını göstereceğim. Sonra buraya kadar geleceğiz. Yeni başlayanlar için diğer motive geçmeyi göstermek istiyorum. Bu şekilde daha net gösterebilirim. En son bir zincirlik boşlukları da girip karşılıklı bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra buranın kenarıyla buranın kenarını birleştirebilirim. Burayı böyle açabilirim. Ne yapıyorum? İki tane kenarı birbirine birleştiriyorum. Ve sık iğne ile karşılıklı birleştiriyorum. Bu tarafta da yine bir zincirlik boşluğa giriyorum ilk önce. Bir zincirlik boşluğa girdim. Diğer tarafta da yine bir zincirlik boşluğa giriyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine sık iğnelerin tepesiyle birleştirmeye devam ediyorum. Tüm sık iğne sayımız eşit. O yüzden karşılıklı sık iğnelerimiz denk geliyor. Bu tarafta sık iğnenin tepesine battım. Bu tarafta sık iğnenin tepesine battım. Ve sık iğne ile birleştiriyorum. Biraz örerek göstereceğim. Zorlanmamın sebebi kağıt. Onun dışında herhangi bir zorluğu yok. Siz elinizde herhangi bir kameraya sığdırma derdiniz olmadan, gösterme derdiniz olmadan bir tane kenarı
1 dakikanın içinde öreceksiniz. Birleştireceksiniz. Yaptığımız işlem buydu. Yukarı kadar geldik. Burada en son bir zincirlik boşluklara battık. Sonra diğer motife geçtik. Diğer motifte de karşılıklı yine bir zincirlik boşluklara battık. Sonra sık iğnelerin tepesiyle devam ettik. Buradan devam ediyoruz. Karşılıklı sık iğnelerin tepesine batıyoruz. Bir zincirlik boşluklara batıyoruz. Arka tarafa dönüyoruz. Yine sık iğnelerin tepesiyle sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Artık bitişimizi yapalım. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Aşağıya doğru ilerledik. Sonra örgümüzü çevirdik. Yine başladığımız noktaya kadar geldik. Yani sıra sonuna kadar ip koparmadan sık iğne ile birleştirdik. En son sık iğneleri de karşılıklı aldım. Bir zincirlik boşluklardayım. Bu tarafta bir zincirlik boşluğa battım. Diğer tarafta bir zincirlik boşluğa batıyorum. Ve sık iğne ile bitiriyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Artık ipimi gizleyeceğim. Burası zaten örgünün arkası. Örgünün arkasında ipimi gizleyeceğim. Artık motiflerimiz birleşti. Örgümün düz yüzünü çeviriyorum. Düz yüzünden sık iğne ile birleşmiş halde bu şekilde görünüyor. Artık ortadaki kısmı istediğimiz kadar kapatabiliriz. Hasır rengi ipimi alıyorum. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Baştan sona çantada 3,5 milim tığ kullandık. Yine 3,5 milimle devam ediyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Burada orta noktada yükseltme yapacağız. Siz bunu istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Bir sıra koyu renk, bir sıra açık renk yapacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Burada bir zincirlik boşluğum var. Bir zincirlik boşluğu atlıyorum. Birinci sık iğneyi de atladım. İkinci sık iğnenin tepesine giriyorum. Örgümüzün düz yüzünden örüyoruz. İlmeği aldım ve ikinci sık iğnenin tepesinden geçirdim. İkili trabzan öreceğim için tığın başına bir kere doluyorum. Burada orta noktada bir zincirlik boşluğa giriyorum. Ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanı yaptım. Tığın başına doladım. Aynı yere girdim. İkinci ikili trabzanı yaptım. Tekrar aynı yere girdim. Üçüncü ikili trabzanı yaptım. Üçüncü ikili trabzanı yaptıktan sonra bakıyorum, sizin ipiniz kalın olabilir. Burada kapatıyorsa, arada boşluk kalmıyorsa 3 tane ikili trabzanla birinci sırayı bitirebilirsiniz. Burada ben size sayı veriyorum ama benim burada ipim ince. 4 tane ikili trabzanla geçeceğim. Sizin ipiniz kalınsa belki 3 tane ikili trabzan buradaki boşluğu kapatmaya yetebilir. Tekrar tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluğa girdim. İpimi aldım ve dördüncü ikili trabzan yapıyorum. Yeni başlayanlar için tekrarlıyorum. Örgüyü bilenler hızlandırarak izlesin lütfen. Tüm motifleri birleştirdik. Artık hasır rengiyle bir zincirle bir ilmek oluşturduk. Bir zincirlik boşluğu geçtik. Bir tane sık iğne atladık. İkinci sık iğnenin tepesine girdik. Tığın başına bir kere doladık. Buradaki bir zincirlik boşluğa 4 tane ikili trabzan yaptık. Benim ipim inceydi. 4 tane ile bu arayı doldurabildim. Sizinki kalınsa 3 tane ile de geçebilirsiniz. Sayının herhangi bir önemi yok. 4 tane ikili trabzan yaptım. Artık diğer tarafa bağlantı yapacağım. Bu tarafta ne yapmıştım? Bir tane sık iğne atladım. İkincisine bağlantımı yapmıştım. Bu tarafta da aynısını yapacağım. Örgünün arkasından bir sık iğne atladım. İkinci sık iğnenin tepesinden girdim. İlmeği alıyorum. İlmeği aldım. Şurayı da şöyle açmak istiyorum. Bir tane zincir çektim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. 4 tane ikili trabzanla aradaki boşluğu doldurmuş olduk.
sıraya çıkmadan yine buradaki iplerimi gizlemek istiyorum. İlmekten kalan ipi de diğer ipi de dışarıda kalan ipi de kesiyorum. Ve birinci sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi açık renkle ikinci sıraya geçeceğiz. Açık renk iple bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Yapacağımız işlem değişmeyecek. Sırasıyla yine bir tane sık iğne atladım. İkinci sık iğnenin tepesine girdim. İpi alıyorum. Ve ikinci sık iğnenin tepesinden geçirdim. İkili trabzan yapacağım için tığın başına bir kere doladım. Aşağıda 4 tane ikili trabzan var. Size 3 tane de olabilir. Birincinin tepesine giriyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanın tepesine girdim. Birinci ikili trabzanı yaptım. Yine aynı trabzanın tepesine girdim ve ikinci ikili trabzanı yaptım. İlmekten kalan ipi de örerken geziyorum. İkinci ve üçüncü trabzanın tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. İkincinin tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Üçüncünün tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Dördüncünün tepesine yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Başta ve sonda iki tane ikili trabzan yapıyorum ki aradaki boşluğu doldurabileyim. Dördüncünün tepesine birinci ikili trabzanı yaptım ve ikinci ikili trabzanı yaptım. Bağlantımızı yine birinci sık iğneyi bırakıp ikinci sık iğnenin tepesine girerek yapıyoruz. Arkadan girdim. İlmeği aldım ve ikinci sık iğnenin tepesinden geçirdim. Bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Yine bir üst sıraya çıkmadan burada ipimi gizleyeceğim hemen. Birinci ikili trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan yaptık. İkinciye, üçüncüye bir tane ikili trabzan yaptık. Dördüncü ikili trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan yaptık. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzanla geçmiş olduk. İkinci sırayı da bu şekilde bitirdik. Üçüncü sırada da yine hasır rengiyle devam edeceğiz. Ağız kısmını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Mantığını anladınız zaten. Buradan bir sık iğne bırakacağız. İkincisinden gireceğiz. Örmeye başlayacağız. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Bir sık iğne atladım. İkincisinin tepesine giriyorum. İlmeği aldım. İkili trabzan öreceğim için tığın başına bir kere doladım. Birinci trabzanın tepesine yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ağız kısmımız açılıyor çünkü başta ve sonda iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonrakine geçtim. Sırasıyla bir tane ikili trabzan yaptım. Bir sonrakine geçtim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir sonrakine geçtim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Ve bir sonrakine geçtim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Başta 2 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında 1, 2, 3, 4 tane sırasıyla tek ördüm. İkili trabzan yaptım. Burada son trabzanım var. Oraya yine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Son trabzanın üzerine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzanı yaptım. Yine birinci sık iğneyi bırakıp ikinci sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. İlmeği arkaya aldım. Ve bir zincir çekip ipimi gizliyorum. Bu benim son sıramda. Siz istediğiniz kadar ağzını kapatabilirsiniz. Ne kadar kapalı olmasını istiyorsanız. Üç sırayı da artık bitirdik. Bir sonraki sırada istiyorsanız örebilirsiniz ama çok fazla da ağzını kapatmanın da bir mantığı yok. Buralara en son çıt çıt dikersiniz ve birbirine kapatırsınız.
Bence 3 sıra yeterli ama siz zevkinize bağlı ilerleyebilirsiniz. Şimdi 3 sırayı bitirdik. Diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım. Hasır rengiyle ilmek oluşturacağım. Birinci sık iğneyi bırakacağım. İkinci sık iğnenin tepesine gireceğim. Buraya 4 tane ikili trabzan yapacağım. Sizin ipiniz kalınsa 3 tane ikili trabzan yapacaksınız. Trabzanlarınız bittiğinde burada da birinci sık iğneyi bırakıp ikinci sık iğneden giriyorsunuz ve ipinizi oraya sabitliyorsunuz. Bir zincir çekip sabitliyorsunuz. Açık renkle tekrar ilmek oluşturuyorsunuz. Bir tane sık iğne atlayıp ikincinin tepesinden giriyorsunuz. Birinciye ve sonuncuya 2 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Arada 6 tane ikili trabzan olacak. Siz aşağıda 3 tane ikili trabzan yaptıysanız sizde de 5 tane olacak. Yine bir tane sık iğne atlayıp ikincinin tepesine sabitliyorsunuz ve son sıraya hasır rengine geçiyorsunuz. Yine bir sık iğne atladınız, ikinciye girdiniz. Birinciye ve sonuncuya ikişer tane ikili trabzan yaptınız. Arada tek örerek devam ettiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sırada da 8 tane ikili trabzanımız var. Burayı da bitiriyoruz. Sonra beraber sık iğne geçeceğiz. Onun üzerine sapımızı öreceğiz ve artık çantamızı bitireceğiz. Burada artık 3. sırada ipimi kesmiyorum. Burası artık benim son sıram. Siz devam edecekseniz ipinizi koparın, bir üst sıraya çıkabilirsiniz. Benimle beraber 3. sırayı bitirenler, siz de istediğiniz kadar kapattınız ve artık sıra sonuna geldiniz. En son buraya 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane sık iğne atladım. İkincinin tepesine kaydırıyorum. Buradan örmeye devam edeceğiz. İkincinin tepesine kaydırdım. Bir zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya kaydırdım. Bir zincir çektim ve aynı yere bir tane sık iğne yaptım. Sırasıyla sık iğne öreceğiz. Aşağıdaki sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda yine burada düzgün bir bitiş yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Sık iğnelerimizi örelim ve köşeye kadar gelelim. Köşede de sık iğnelerimizi öreceğiz ve ortadaki noktaya kadar geleceğiz. Buradan örmeye başlamıştık. Sık iğnelerle yukarı kadar geldim. Köşede ne yapmıştık? Bir tane sık iğne, bir tane zincir, bir tane sık iğne yapmıştık. Sık iğnenin tepesine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincirin üzerine geliyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada kasma olmasın diye bir zincirin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine sık iğnelerin tepesine sık iğne örmeye devam ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Burada herhangi bir kasma olmasın diye sık iğnenin tepesine yine sık iğne yaptım. Bir zincirin tepesine 2 tane sık iğne yaptım. Sonra yine sık iğnelerden örmeye devam ettim. Buraya kadar gelelim. Orayı beraber geçelim. Yukarıdan aşağıya kadar sık iğne örmeye devam ettim. En son sık iğnenin tepesine de bir tane sık iğne yaptım. Burası bizim ikili trabzan örmeye başladığımız yer. Sonra ikili trabzanların tepesine geliyorum. Onlara da sırasıyla bir tane sık iğne yapıyorum. Aşağıda 8 tane sık iğnemiz vardı. Her birinin tepesine sırasıyla sık iğne yapıyorum. Burayı da sık iğnelerle geçmiş oldum. 8 tane sık iğne yaptım. Yine yukarı doğru sık iğne örmeye devam ediyorum. Burası benim bağlantı yaptığım yerde. Bir sonraki sık iğneden sık iğne örmeye devam ediyorum. Bir bütün ağız kısmından sık iğne geçiyoruz. Hem de ağız kısmını toparlamış oluyoruz. Yine bu şekilde yukarı kadar gelelim.
Bir zincirin üzerine 2 tane sık iğne yapalım. Orada kasma olmaması için. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Burayı beraber geçelim ve burada düzgün bir bitiş yapalım. Sonra askıya geçeceğiz. Askımızı yapıp çantamızı bitireceğiz. Sık iğne örerek devam ettim. Bir zincirin üzerine 2 tane sık iğne yapıyoruz kasma yapmaması için. Yine aşağıya kadar devam ettim. En son sık iğnenin üzerine de bir tane sık iğne ördüm. Yine aradaki 8 tane ikili trabzanı sık iğne ile geçeceğiz. Her birinin tepesine bir tane sık iğne yapacağız. Bu sık iğne sırasını istediğiniz kadar çoğaltarak yine çantanızı yükseltebilirsiniz. Ben bir sıra öreceğim sadece. Buradaki son trabzanın üzerine de bir tane sık iğne yaptım ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Yine düzgün bir bitişle örgümüzü bitireceğiz. Burada bir zincir çekmiştim. Ona dokunmuyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Burada da son ördüğüm sık iğne var. Arka kanadına girdim. İpi aldım ve arkaya çektim. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş oldum. Ve ipimi artık arkada gizleyebilirim. Düzgün bir bitişle görünümü eşitledik. Artık nerede başladığımız, nerede bittiğimiz belli değil. Tüm görünümümüz eşit. Sık iğne noktalarını bu şekilde elimle açıyorum. Yine el tüsüyle düzleştiriyorum. Sonrasında yine sapımızı diktiğimizde de çantamızı ütüleyeceğiz zaten. Çanta için 40 santimlik bir sap hazırlayacağız ve çantamıza dikeceğiz. Daha sağlam olması için tek trabzanlarla oluşturdum. İstiyorsanız sık iğnelerle ya da ikili trabzanlarla da oluşturabilirsiniz. 37 sırada 40 santime ulaştım. Sizin ipiniz kalınsa siz 35 sırada da ulaşabilirsiniz. İpiniz ince ise 39 sırada da ulaşabilirsiniz. Yani sıra sayısı değişir ama ölçü değişmez. 40 santime ulaşana kadar öreceğiz. Yine hasır rengi ipimi aldım. Dikebileceğim kadar, çantaya dikebileceğim kadar ip ayırıyorum. Dikebileceğim kadar ip ayırdım. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Ve üzerine 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektim. 6 zincirle tekli trabzanlar oluşturacağız. Tığın başına doladım. Tekli trabzan için tığın başını doluyoruz. Tığın üzerindeki 3 ilmeği tek seferde çekiyoruz. 6 tane zincir çekmiştim. 6.'yı ve 5.'yi atladım. 4.'nün arkasındaki çizgiye giriyorum. Düz yüzünü V harfi olan V harf şeklindeki yüzünü değil, arka tarafındaki kısa çizgileri kullanacağız. 6. zinciri atladım, 5. zinciri atladım. 4. zincirin arkasındaki çizgiye girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte alarak tekli trabzan yaptım. Atladığımız 2 zincirde bir tane tekli trabzan kabul ediyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincirin arka çizgisine girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte çekerek tekli trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincirin arka çizgisine girdim. Ve üçünü birlikte çekerek tekli trabzan yapıyorum. Başta atladığımız 2 zincirle beraber toplam 5 tane tekli trabzan olmuş oldu. Ben bu sayıyı 40 santim olana kadar koruyacağım. Her sırada 5 tane tekli trabzanım olacak. Kenarların düzgün görünmesi için, arada boşluk görüntüsü olmaması için 2 zincir çekiyorum. Bunu trabzandan saymıyorum. Tığın başına doladım, örgümü döndürdüm. Birinci tekli trabzanın tepesinden başlıyorum. Bir tane tekli trabzan yaptım. İkinciye geçtim. Tekli trabzan yaptım. Üçüncüye geçtim. Tekli trabzan yaptım. Dördüncüye geçtim. Tekli trabzan yaptım. Başta 2 zincir bırakmıştık. İkinci zincirin tepesine giriyorum. Onda bir tane tekli trabzan kabul etmiştik. Oraya da bir tane tekli trabzan yapıyorum.
Bir üst sıraya çıkarken hep 2 zincir çekeceğiz. Onları tek trabzandan kabul etmiyoruz. 5 tane tekli trabzan yaparak üst üste devam edeceğiz. 1 2 zincir çektim. Örgümü döndürdüm, tığın başına doladım. Birinci trabzanın tepesine bir tane tekli trabzan yaptım. Sırasıyla aşağıda 5 tane tekli trabzan var. Hepsinin tepesine tekli trabzan yapıyoruz. İkinciye girdim. Üçünü birlikte çektim. Üçüncüye girdim. Üçünü birlikte çektim. Dördüncüye girdim. Üçünü birlikte çektim. Ve beşinciye girdim. Üçünü birlikte çektim. 2 zincir çekiyorum. Bu sadece arada boşluk görüntüsü olmasın diye. Örgümü döndürdüm. Tığın başına doladım. Birinci trabzandan başlıyorum. Birinci tekli trabzan. İkinci tekli trabzan. Üçüncü tekli trabzan. Dördüncü tekli trabzan. Ve beşinci tekli trabzan. 5 tane tekli trabzan ördüm. Son kez tekrar göstereceğim. 2 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Birincinin tepesinden başlıyorum. Birinci tekli trabzan. İkinci tekli trabzan. Üçüncü tekli trabzan. Dördüncü tekli trabzan. Ve beşinci tekli trabzan. Bir sırada tekrar 2 zincir çekiyoruz. Aşağıdaki trabzanların üzerine tekli trabzan yapıyoruz. Ben bunu 40 santim olana kadar yaptım. 40 santim olunca sıra sayısını saydım. 37 sıra örmüşüm. Tek sayıda örmemin sebebi de burada başlarken burası bizim ön yüzümüz. Biterken de ön yüzde bitmek istedim. Yani çantaya diktiğimizde bir tarafı ön tarafı bir tarafı arka tarafı olmasın. Siz de örüyorsanız 35, 37, 39 bu şekilde tek sayılarla örün. Hep örgünün düz tarafından dikelim. Yine sapın bitiminde yeteri kadar ip bırakıp kesiyorsunuz. İki taraftan artık dikeceğiz ve çantamızı bitireceğiz. Şimdi size çanta saplarınızı oluşturun. İster 40 santim ister 35 santim ne kadar istiyorsanız 40 santimin üzerine çıkmamaya çalışın. Çantamız zaten küçük. Çok fazla büyük bir sap yapmamıza gerek yok. İçine eşya koyduğumuzda da sapımız esneyecek. O yüzden 40 santimin üzerine de çıkmamaya çalışın. Sapın iki tarafında da dikecek kadar ip bırakmıştık. Bu şekilde iç tarafından dikiyoruz. Öncelikle sık iğnelerin tepesinden sabitleme yapacağım. Sonra sağlamlaştıracağım. Bir saptan giriyorum. Bir çantadan çıkıyorum. Bir çantadan giriyorum. Saptan çıkıyorum. Bu şekilde sadece sabitledim. Sonrasında artık istediğimiz kadar dikerek sabitleyebiliriz. Sağlamlaştırabiliriz. İçinize sinene kadar yeteri kadar sağlam olduğu içindeki ağırlıkları koyacağım ağırlıkları taşıyabilir diyene kadar sağlamlaştırıyorsunuz. Ön yüzünden iyice sağlamlaştırdım. Arkasını çeviriyorum. Bir çantanın ipine batıyorum. Bir sapın ipine batıyorum. Bir çantanın ipine batıyorum. Bir sapın ipine batıyorum. Bu şekilde arkadaki bu kalkık görüntüyü de yok etmiş oluyorum. Sapım yeteri kadar sağlam oldu. Artık arkada ipimi gizleyebilirim. Bu şekilde halkadan geçiriyorum. İpimi burada sabitliyorum. Sonra istediğim yerlerden geçirerek gizliyorum. Ve kesiyorum.
İpimi kesmeden önce bu şekilde diktiğim yerlerde kasma varsa oraları elimle düzeltiyorum. Ve dışarıda kalan ipimi kesiyorum. Çantanın bu tarafını diktik. Diğer tarafını da aynı şekilde dikiyorum. Buradan düzlüyorum. İpimi geçirdim. Ve bu tarafta da aynı şekilde dikiyorum. Öncelikle sık iğnelerin tepesinden bir çantadan bir saptan girerek sabitleyeceğim. Sonra sağlamlaştıracağım. Diğer tarafta yaptığım işlemi bu tarafta tekrarlıyorum. Çantayı yine iç kısmından ütüledim. Az kısmını da iç kısmından ütüledim. Ve çantamız artık hazır. Buradaki artırma yaptığımız, kapattığımız kısımlara da çıt çıt dikebilirsiniz. İstiyorsanız içine astarlayabilirsiniz. Görünüm bu şekilde. Şu an hava kapalı olduğu için renkleri tam belli olmuyor. Şöyle yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Gün ışığında çektiğim fotoğrafları da ekleyeceğim. İç kısmı da bu şekilde. Şimdi enini boyunu ölçelim. Çantanın eni 31 santim. Yine yukarıdan aşağıya kadar 31 santim. Tepe kısmından tabana kadar da 47 santim. Sapımız zaten 40 santimdi. Şimdi ne kadar ip kullandığımıza bakalım. Şu şekilde temiz bir kap alıyorum. Onu da arasına alıyorum. Çantamın içine yerleştirdim. Ve 145 gram ip kullanmışım. Tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi 145 gram ip kullanmışım. Garanti olması için sonrasında da büyütebilirsiniz belki. İki renkten de 100 gram alsanız yeterli gelecektir. Bu çantayı da yine elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerler olursa sorun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.